Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere şekli şahane, pamuk gibi yumuşacık üçgen poğaça tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık sütümüzü alalım. Üzerine 1 paket instant maya ekleyelim. 11 gramlık küçük paketlerden kullandım. 1 yemek kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra şeker eriyene kadar karıştıralım. Üzerine bir kapakla kapatıp 10 dakika boyunca dinlendirelim. Bu şekilde maya aktif hale gelecek ve kabaracak. 10 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi maya kabarmış. Şöyle bir karıştırdıktan sonra sıvı malzemelerimi ilave edeceğim. 2 tane yumurtanın akını içerisine ilave ediyorum. Sarılarını üzerine sürmek için ayırdım. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve poğaçamızın en önemli malzemesi bir şişe soda ekleyeceğiz. Bu soda sayesinde pamuk gibi yumuşacık nefis bir poğaça olacak. Eğer soda yoksa onun yerine 1 su bardağı süt de ekleyebilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık unumu ilave edebilirim. Toplamda 5,5 su bardağı kadar un ekledim. Ama unu her zaman söylediğim gibi yavaş yavaş eklemekte fayda var. 1 tatlı kaşığı dolusu da tuzu ekledikten sonra elimi vurmadan bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından. Yavaş yavaş unumu ilave ederek bir taraftan da spatula ile karıştırıyorum. Malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklama kısmına da detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Olaya da mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra içindeki spatulayı çıkardım ve hamuru toparladıktan sonra 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağı ekleyeceğim. Ve tereyağı ile birlikte de en az 3-4 dakika boyunca yoğurmaya devam edeceğim. Ele yapışan çok yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. O yüzden çok fazla da un takviyesi yapmayalım. Zaten içine koymuş olduğumuz tereyağı sayesinde hamurun kıvamı çok elastik, yumuşacık olacak. En az 3-4 dakika boyunca hamurumu yoğurdum ve artık üzerini kapatıp hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Benim hamurum tam 1 saatte çok güzel bir şekilde mayalandı. Hatta taşmak üzereydi. Son anda fark ettim. Hamurun havasını alalım ve tezgahın üzerine hafif un serpip hamurun tamamını tezgahın üzerine alalım. Toparladığım hamurumu ikiye bölüyorum. Kesmiş olduğum hamurumu uzun bir rulo yapıyorum ve bezeleri ayıracağım. Ben toplamda 15 tane beze yaptım ama sizler daha küçük hazırlayabilirsiniz. Bir kesme aparatıyla bu şekilde bezeleri bölüyorum. Hamur gördüğünüz gibi çok yumuşak, hafif ele yapışıyor. Eğer bu şekilde hazırlarsanız poğaçanız yumuşacık olacaktır. Yoğurma aşamasında dediğim gibi çok fazla un takviyesi yapmayalım. Verdiğim ölçülere mutlaka sadık kalın. Kesmiş olduğum hamurlarımı yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Eğer küçük olanlar varsa büyük olanlara ilave edip eşit bir şekilde almanızı tavsiye ederim. Beze yaparken masanıza veya tezgahınıza hafif hafif un serpebilirsiniz. Çok fazla olmayacak şekilde. Bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra bir tepsinin üzerine hafif un serpip hamurlarımızı alalım ve üzerine temiz bir bez kapatıp hemen şekil verme işlemine geçelim.
Bezelerimizi tezgahımızın üzerine alıp parmak uçlarımızla çok hafif büyütelim. Orta kısmına ben lor peyniri kullandım. Dilerseniz beyaz peynir kullanabilirsiniz. Ya da peynirle maydanozu karıştırıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Öncelikle uç kısmını birleştirdim. Sonra diğer uçlarını da aynı yere getirip üçgen şekli verdim. Ve şu uç kısımlarını iyice birleştirmemiz gerekiyor ki pişerken açılmasın. Eğer elinize çok yapışırsa parmak uçlarınızı hafif una batırıp o şekilde iyice birleştirmeyi yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi şeklimiz bu. Yapımı oldukça pratik ama inanılmaz güzel oluyor. Hemen bir sefer daha sizlere göstermek istiyorum. Hamurumuzu çok hafif açtıktan sonra orta kısmına bir tatlı kaşığı kadar lor peyniri koyalım. Ve bu şekilde bir ucunu hemen tutturup diğerlerini de aynı yerde birleştirmemiz gerekiyor ki üçgen şekli verelim. Evet, böyle parmaklarımı una batırdığım zaman kolay bir şekilde birleştirebiliyorum. Şekli gerçekten çok güzel oldu. Piştiği zaman da inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Yapımı bu kadar. Hazırlamış olduğum üçgen poğaçalarımı hemen tepsime alıyorum. Kalan 3 taneyi de farklı küçük bir tepsiye koydum. Çünkü çok fazla birleşik olsun istemedim. Şimdi tepsi mayası için üzerine temiz bir bez kapatacağım ve yaklaşık 35-40 dakika boyunca beklemesini sağlayacağım. Bu şekilde mutlaka tepsi mayasını yapmanızı tavsiye ediyorum. Yaklaşık 35 dakika üzeri kapalı bir şekilde bekledi. Şimdi üzerine 2 tane ayırmış olduğum yumurta sarısı vardı. Onu çırptıktan sonra bolca üzerine sürüyorum. Bu arada fırını da 180 dereceye getirelim. Alt üst ayarlı 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakikada poğaçalarımız pişecektir. Poğaçalarımızın her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını bolca sürelim. Tam orta kısmına çörek otu ve susamı karıştırıp serptim. Sizler dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Artık poğaçalarım fırına girmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında poğaçalarımızı pişmeye bırakabiliriz. Poğaçalarım tam 35 dakikada çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen fırından alıyorum ve sizlere şöyle yakından da gösterdikten sonra hemen tezgahımın üzerine alıyorum. Üzerine bir bez kapatacağım ve bir 10-15 dakika dinlenmesini bekleyeceğim. Sonrasında sizlere tabii ki yakından doku testi de yapmak istiyorum. Yaklaşık 15 dakika boyunca dinlendirdim ve hemen sizlere yakından kıvamını da göstermek istiyorum. Hem şekli, hem lezzeti, hem yumuşaklığı muhteşem bir poğaça oldu arkadaşlar. Şöyle dokunduğum zaman ne kadar yumuşak olduğunu umarım anlayabiliyorsunuzdur. Uzun sürede yumuşaklığını koruyor arkadaşlar. Ertesi güne kalsa bile gerçekten pamuk gibi yumuşacık oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklarınızın beslenme çantası için şahane bir tarif veya çay saatlerinde kahvaltı sofralarında harika bir poğaça olacak arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi memnun kalırsınız. Hemen sizlere şöyle bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. İnanın sünger gibi yumuşacık oldu. Lezzeti de ayrı bir güzel zaten. İçine koymuş olduğumuz soda sayesinde muhteşem bir poğaça oluyor arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz.
Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.